ürünleri çiğ tükettiğinizde sadece COVID-19 değil, diğer mikroorganizmalar açısından da problem yaşayacaksınız. Özellikle de çiğ tüketilen sebze ve meyveler her zaman için mikroorganizmalar açısından tehlikededir. Bir de yarı pişmiş mamullerimiz var. Onlar da tehlikede. O zaman yapacağımız şey kafamızdaki soru işaretlerini bir kenara bırakıp, yani bugün diyelim ki tamam COVID-19 gıdayla bulaşmıyor bugün dersek, 2 gün sonra bulaştığına dair bulgularla karşılaşabiliriz ki geldi bunun haberler içinden. Orada tavuklarda, dondurulmuş tavuklarda özellikle koronavirüsle karşılaşılmış, fakat onlarla haşır neşir olan işte çalışanlar, işçilerde herhangi bir koronavirüs bulaşısı ya da belirtisi görülmemiş şeklindeydi. Ama orada ne olduğu ne bittiğiyle ilgili ayrıntılar verilmemiş. Eğer diyelim ki işte o tavukla uğraşan benim işçim hijyen gerekliliğini yerine getirip elini iyi yıkamışsa, dezenfekte etmişse niye koronavirüs kendisine geçsin zaten? O yüzden bu gıdada bulunmadığı anlamına gelmiyor. Deniz ürünlerinde ve özellikle tavuklarda Çin'den gelen haberlerde koronavirüsün, daha doğrusu COVID-19'un bulunduğuyla ilgili bulgular var. Bu açıdan hani baktığımda hiç olmazsa bir tedbirimizi alalım diyorum. Çünkü hani diğer virüslerle karşılaştırınca neden olmasın diye aklınıza bir soru işareti geliyor. Elbette özellikleri çok çok farklı. Ama eğer mutasyona uğruyorsa ve gıda yoluyla da bulaşabilecek bir mutant çıkarsa, nasıl olsa bu bulaşmıyordu deyip ayaklarımızı uzatmamalıyız. Kuş gribiyle de bir problem yaşanmıştı. O zaman da hani insana bulaşmıyor, insan virüsü değil ama hani kuş ve o sınıfı temsil eden tüm hayvanlarda görüldü. Orada problem oluşturuyor ama insanlara da bulaşabiliyor çünkü çabuk mutasyona uğruyor tehlikesinde. 80 derecelerde bizim işte tavuğu pişirmemiz ve o şekilde tüketmemiz önerilmişti ve olması gereken de o. Normal zamanlarda da zaten iyi pişmiş et ya da sebze önemli değil. İyi pişmiş ürünlerde biz mikroorganizmaların birçoğunu bertaraf edebiliyoruz. Bizim esas odaklanmamız gereken o iyi pişmiş ürünlere sonradan personel aracılığıyla o ürünleri hazırlayan arkadaşlarımın hijyen koşullarını gereklilikleri yerine getirmedikleri sürece orada problem var. Burada daha çok hani bir devletin denetiminden çok otokontrollerimizi, yani tüketicinin de kendisinin dikkatli olması ve kendisine sunulan şeyi iyi değerlendirmesi gerekiyor. O yüzden de hani bu süreç içerisinde sebze, meyve, salata, ki salatalar çok tüketiliyor artık işin içerisine, soğuk etler de koyulunca oldukça doyurucu bir öğün oluyor. Ama o tür gıdalarda sadece COVID değil, diğer bakteriyel enfeksiyonlarında kol gezdiğini biliyoruz. Virüs zaten orada öyle duruyor, gıdanın üstünde, ambalajın üzerinde, yüzeyin üzerinde. Ne oluyor? Siz ona dokunduğunuzda ya da yediğinizde, hemen vücudunuza aldığınızda o zaten konakçısını bulmuşsa başlıyor faaliyete ve işte gelsin hastalıklar, enfeksiyonlar. Bir 20 saniye elinizi yıkayın. Doğru. O yıkama sırasında işte nasıl yıkanacağıyla ilgili bilgiler vesaire de veriliyor. Onlar da çok güzel. Ama 20 saniyenin yetmeyeceği, özellikle de kafeteryalarda, işte gıda üreten yerlerde çalışan arkadaşlarıma şunu söylerim: en az 3 defa yıkayın elinizi. Eğer işte bir etle uğraşmışsanız vesaire vesaire, yani çok ağır kirlerle boğuşuyorsanız 20 saniye değil sizin süreniz derim. Yani yıkayın bir 10-15 saniye, o köpüğü akıtın, tekrar yıkayın ve tekrar yıkayın. Özellikle tuvaletten çıktıktan sonra bunu çok öneriyorum. Ben sıcak suyu özellikle işletmelerde çok, özellikle gıda işletmelerinde
olmazsa olmazı şeklinde görüyorum. Ilık suyla yıkadığınızda elinizdeki o gözenekler açılıyor. Gözenekler açılınca bu alt tarafta da var mikroorganizmalar. Onlar da su yüzüne çıkıyor. Şimdi siz 20 saniye yaptınız. Bir de sıcak su kullandınız. Onlar da çıkıyor. Bir daha yıkamazsanız onlar bu sefer yüzeyde kalıyorlar. O yüzden de hani eğer sıcak suyla yıkanacaksa, ki önerim benim öyle, ilk önce bir 15 saniye yıkayıp ondan sonra sıcak suyla geriye kalan 2 kez daha yıkadığınızda eliniz daha tertemiz oluyor.